Herkese merhabalar. Hayatımdaki her şey çok sıkıcı. Yapacak bir şey bulamıyorum. Bir şeye canım sıkılıyor. Niye ama ben de bilmiyorum. Diyorsanız hayatımı değiştiren 3 çılgın alışkanlıktan bahsedeceğim. 1. Günlük tutmak. Günler çok çabuk akıp gidiyor. Yani hayatım öyle bir hale gelmişti ki ne yaşadığımdan ne de günün bittiğinden bir şey anlıyordum. Sonra dedim ki neden hayatımda olan biteni yazmıyorum? Yazmak insana gerçekten ilham veriyor ve yazdıklarımı okuduğumda fark ettim ki hayatımı çok verimsiz geçiriyorum. Ya bu ayrıca kendinize uzaktan bakabilmenizi sağlıyor. Günlük kendimi ne ile meşgul ettiğimi görebilmemi sağladı ve eğitim almak, bir şeyler öğrenmek ve en önemlisi hayatımda birçok şeyi değiştirmemle ilgili gereksinimleri fark etmemi sağladı. Bazen dün ne yaptığınızı bile unutabiliyorsunuz ama bilinçaltı asla unutmuyor. Geçmişe dönüp bakabilmek ve hayatımdaki ilerlemeyi, hatta bilinçaltımdakileri de görebilmek için yazmak harika bir alışkanlık. 2. Önemli şeyleri önceliklendirmek. Hayatınızda önceliklendirdiğiniz şeyler günlük rutininizde değiştiriyor. Hayatımın rutinini değiştirmediğim zamanlar hep boşa geçiyordu. Çünkü zamanı boşa geçirmek ve bunun farkına varamamak da tembelliğin devam etmesine sebep oluyor. Kendinize bir amaç belirlediğinizde bu hayatınızda önemli bir yere geliyor ve bunu önceliklendirmek de tembellikten kurtulmanıza yardımcı oluyor. Mesela ben blog yazıyorum ve bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum ama daha önce bunu sürekli erteleyip duruyordum. Ya Instagram'da keşfete düşüp de çıkabilen var mı? Ya da YouTube'da trendleri, önerilenler falan derken akşam ediyordum. Siz de öyle değil misiniz? Sonra ben dedim ki öğrenmek istediklerimi ertelemek yerine bunu önceliklendireyim. Çok basit ya, önceliklendirmek. Ve hayatımı tamamen değiştirdim. Peki siz hayatınızda neye öncelik veriyorsunuz veya neye önem veriyorsunuz? Yani bunların daha çok böyle üstün şeyler olmasına gerek yok. Mesela kedi beslemek de olabilir. Yani faydalı şeyler yapmanız hayatınızı olumlu yönde değiştiriyor. Hayatınızda önem verdiğiniz şeyleri de önceliklendirdiğinizde bu alışkanlık hem sizin hayattan daha keyif almanızı hem de mutlu olmanızı sağlıyor. Bence sadece bir deneyin. 3. Öğrendiklerimden içerik oluşturabilmek. Blog yazarı olduğumu daha önceki konuşmamda bahsetmiştim ve öğrenmeyi çok sevdiğimi de söylemiştim herhalde. Bu öğrendiklerimden bir içerik oluşturuyorum. Bundan yıllar önce içerik editörlüğü ve blog yazarlığı eğitimi aldım ve bu işin teknik kısmını bu eğitimlerle tamamladım. Sonra öğrendiğim tekniklerle ilgi alanımda olan şeyleri bir içerik oluşturarak pekiştirmeye başladım. Ben işletme bölümünden mezun oldum ve bununla ilgili yazıları yazmayı seviyorum ve bir de tarihte bugün kısımları var. Onunla ilgili de birkaç bir şey yazdım. Bunlar öğrendiğim şeyleri pekiştirmemi sağlıyor. Yani yazarak çalışmaya benziyor diyebiliriz. Ya bunun oldukça önemli bir etkisi var. Mesela description, meta description, başlıklar ve birçok şeyle meşgul olurken aslında o konu üzerinde uzmanlaşıyorsunuz. Öğrenmemeniz kaçınılmaz diyebilirim. Ayrıca bunu bir meslek haline de getirebilirsiniz. Ben bunu ek iş olarak yapıyorum. Katıldığım eğitimlerde ödevleri gönderdiğinizde bu ödevler titizlikle inceleniyor ve blog yazarı olmak için bile enstitüde blog yazarı olmak istiyorsanız eğer bu ödevler üzerinden değerlendiriliyor ve dikkate alınıyor. Ben de bu şekilde seçildim zaten enstitüde blog yazarı olarak. Bu arada içerik yazarlığı ile ilgili başucu kitabı olacak bir kitap önereceğim. Aynı zamanda enstitüde eğitim veren Sertaç Dalgalıdere'nin üzerinde çalıştığı ve uzmanı olduğu online içerik editörlüğü kitabını da kesinlikle tavsiye ederim. İşte hayatımı değiştiren 3 alışkanlık bunlar. Kendime objektif bakabiliyorum, önemli şeyleri hayatımda önceliklendirebiliyorum ve öğrendiğim şeylerden içerik oluşturabiliyorum. Yani aslında bakarsanız günlük rutinimde daha mutlu bir yaşam sürüyorum ve öğrendiklerimden para da kazanıyorum. Yani siz hayatınızda neleri değiştirmek istersiniz?
Sizin de hayatınızda faydalı alışkanlıklar varsa kesinlikle bunu benimle yorumlarda paylaşın. Başka bir videoda tekrar görüşelim. Hoşça kalın.